Alp dağlarının eteklerinde yer alan, doğasıyla insana huzur veren, dünyanın en yüksek maaşlarına sahip ve refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan İsviçre'yi gelin beraber keşfedelim. Devam etmeden önce bize destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsviçre, resmi adıyla İsviçre Konfederasyonu, Avrupa'nın orta kesiminde yer alır. Denize sınırı olmayan ülkenin kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda ise Avusturya ve Liechtenstein bulunurken bu konumuyla Orta Avrupa ülkeleri arasında önemli bir kavşak konumundadır. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan İsviçre'nin yüz ölçümü 41.285 km² ve büyük bir bölümü dağlar ve göller ile kaplı olup %60'ı Alp dağları ile çevrilidir. İsviçre, Türkiye'nin 1 saat gerisinden gelmektedir. İki ülke arası uçuş süresi 3 saattir. İsviçre'yi ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 90 günü aşmayan seyahatleri için Schengen vizesi alması gerekir. Vize ücreti ise 80 eurodur. İsviçre Konfederasyonu'nun temeli 1291 yılında İsviçre topraklarındaki Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonlarının bir araya gelmesiyle atılmıştır. Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı özerklik elde eden 3 kanton, daha sonra İsviçre Konfederasyonu'nu oluşturarak imparatorlukta temsil etkisi kazanmıştır. Birçok şehir devletinin katılmasıyla büyüyen İsviçre Federasyonu, 1648 yılında Westfalia Antlaşması ile bağımsızlığını kazanmıştır. 1815 yılında Viyana Kongresi ile de İsviçre'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı tüm Avrupa güçleri tarafından tanınmıştır. İsviçre 1848'de İsviçre Federal Anayasası'nın kabul edilmesiyle federal bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Ülke Avrupa'nın ortasına yer almasına rağmen 1992'de Avrupa Birliği'ne giriş için yapılan oylamada halkın hayır oyu kullanması nedeniyle Avrupa Birliği'ne üye değildir. İsviçre 26 kantondan oluşmaktadır. Kantonlar pek çok konuda bağımsızdır. Örneğin federal hukuka aykırı olmamak şartıyla kendi anayasalarına ve yasalarına sahiptirler. Ayrıca kendi meclisleri, hükümetleri ve mahkemeleri vardır. Bir kantondan diğerine taşınırsanız maaşınız değişebilir ya da daha az vergi ödeyebilirsiniz. Ülkenin yönetim şekli ise doğrudan demokrasidir. Doğrudan demokrasiyle çoğu karar direkt olarak yurttaşların oyları ile belirlenip kararlar oy çokluğuyla alınır. Kişiler istedikleri konularda imza toplayarak oylamaya sunabilirler. Bir yasa çıktığında da 100 gün içerisinde 50.000 kişinin imzası toplanırsa yasa iptal edilebilir. Referanduma gidebilmek için 100.000 kişinin imza toplamasının yeterli olduğu ülkede bazen de çok ilginç konular oylanabiliyor. Örneğin 2018 yılında inek ve keçilerin boynuzunun kesilmeden doğal olarak uzamasına yönelik bir referandum yapılmıştır. Oylama %56'lık hayır oyu ile reddedilmiştir. Demokraside çok ileride olan ülkede hayvan hakları da önemli bir yere sahip. Hayvanlara kötü davrananlara ya da zarar verenlere suçun büyüklüğüne göre para cezası veya 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. Hayvan sahiplenmenin eğitimleri ve şartları var ve sahiplenildikten sonra da kontrol edilen hayvanlar bu kontroller sayesinde sokağa bırakılamıyor. Ayrıca kuş ve balık gibi hayvanlara tek bakılması yasak olduğu için çift alınması zorunludur. İsviçre'nin kanunen bir başkenti olmasa da fiili başkenti ülkenin en büyük 5. şehri olan Bern'dir. Ülkenin en kalabalık şehri ise Zürih'tir. Zürih aynı zamanda ülkedeki en yüksek yabancı nüfusu barındıran şehirdir. İsviçre'nin nüfusu 8.570.000 kişidir. Dünyada nüfusuna göre en çok göçmen bulunduran ülkelerden biri olan İsviçre'de 140 ayrı ulustan insan yaşamaktadır ve her 5 kişiden birinin İsviçre pasaportu yoktur. Ülkenin 2.100.000'ini yani %25'ini yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturur. Bu göçmenlerin %65'i Avrupa Birliği ülkelerinden gelir. En büyük göçmen grup ise İtalyanlar ve Almanlardır. Yaklaşık 70.000'e kadar da Türk vatandaşı yaşamaktadır. Ayrıca günümüzde ülkedeki her 3 evlilikten biri 2 ulusludur. Bir üniversitede yapılan araştırmaya göre ülkeye gelenlerin %36'sı iş veya eğitim için İsviçre'ye yerleşiyor. Göçmenlerin %60'ı ise yüksek öğrenim seviyesi gerektirmeyen bedensel ve temel mesleklerde çalışıyor. İsviçre'de Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça olmak üzere 4 resmi dil var. Ülkede 26 kantonun 17'si Almanca, 4'ü Fransızca, 1'i İtalyanca konuşurken 2 kantonda 2 dil, 1 kantonda ise 3 dil konuşuluyor.
İsviçre nüfusunun %63'ünün ana dili ise Almanca. Ülkede konuşulan Almanca ise normalden farklı olarak İsviçre Almancası. Aksanı ve bazı kelimeleri farklılık gösterebilen bu Almanca, kantondan kantona bile şive değişikliği gösterebiliyor. Çok dillilik ülkede bazı sınırlara da neden olabiliyor. Bir araştırmaya göre Almanca konuşanların yarısı yılda sadece bir kez Fransızca konuşulan bölgelere geçiyor. %15'i ise hiç geçmemiş. Ama kantonlar özerk olduğu için çok dillilik ülkede büyük bir sorun oluşturmuyor. İsviçreliler birlikte yaşama arzusuyla doğan bir ulus olmak düşüncesiyle çok dilli olmaktan gurur duyuyor. Ülkede Fransızca konuşulan bölgeler Fransa'ya, Almanca konuşulan bölgeler Almanya'ya ve İtalyanca konuşulan bölgeler de İtalya'ya daha yakındır. Bu bölgesel farklılıklar İsviçrelilerin kültürüne yansısa da kendilerine özgü ortak bir kültür oluşturmuşlardır. Milli değerleri yüksek bir toplumdur. Kendi ürettikleri malları kullanmaya özen gösterirler. İsviçreliler çok sakin, kibar ve mütevazı insanlardır. Yolda gördükleri herkese mutlaka selam verirler. Yine de mesafeli bir yapıları vardır. Bu mesafeli yapı komşuluk ilişkilerinde, hatta aile ilişkilerinde de geçerlidir. Davetsiz ziyarete gidilmez. Buluşmalar önceden belirlenir. İsviçreliler çok düzenli ve temizdir. Halka açık tuvaletlerin temizliğine şaşırabilirsiniz. Çiçeklere büyük düşkünlükleri vardır. Kendine özgü geniş bir mutfak kültürü olmayan İsviçreliler dışarıda yemek yemeyi severler. Muhteşem bir doğaya ve temiz havaya sahip ülkede insanlar doğa yürüyüşlerine ve spora çok düşkün. Çoğu kişi yaz kış demeden düzenli olarak spor yapıyor. Bunların bir yansıması olarak İsviçre 83,4'lük yaş ortalamasıyla beklenen yaşam süresi en yüksek ikinci ülke. 2021 yılı Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Derecelendirmesi'ne göre ise dünyanın en mutlu üçüncü ülkesi. Yine yapılan bir çalışmaya göre İsviçre dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip ikinci ülkesi. İsviçre'nin genel yaşantısına bakarsak hafta içi 8'den sonra çoğu yer kapalı iken pazar günleri ise neredeyse tüm ülke kapalıdır. Her 6 kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olduğu ülkede hayat genelde sakindir. Pazar günleri ve akşam saatlerinde gürültü yapmak hoş karşılanmayabilir. İsviçre'de evler genelde 2,5-3,5 oda şeklinde belirtilir. Buçuk kısmı kiler tarzı küçük bir yeri temsil ederken 2+1 evde bir yatak odası ve bir salon bulunur. Genelde evler içerisindeki beyaz eşyalarla kiralanır. Çoğu binada da ortak çamaşır yıkama alanları bulunur. İsviçre'de işverenden ayrı olarak herkes sağlık sigortasını kendi yaptırmak zorundadır. Hastane masrafları yapılan sigorta tutarını aşarsa ek ücret ödenir. Bu sağlık sigortalarının fiyatı ise kantonlara göre değişmekle birlikte aylık 250 frank civarıdır. Toplu taşımalarda kart basılmasına veya gösterilmesine gerek yoktur. Arada yapılan kontrollerde kartı olmayanlara 100 frank ceza kesilir. Ülkede elektronik sigara kullanımı çok yaygındır. Bira ve şarap içmenin yaş sınırı ise 16'dır. İsviçre'de insana verilen değer yüksektir. Bunu günlük hayatın çoğu alanında hissedersiniz. En ufak sorununuzda dahi karşınızda ilgili bir muhatap bulmanız kolay olacaktır. Ve herkes birbirine karşı çok saygılıdır. Zengin ve gelişmiş bir ekonomiye sahip İsviçre, kişi başına düşen gayri safi milli hasılaya göre 81.994 dolarla dünyada 4. sırada yer alıyor. Ayrıca İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücrete sahip ülkesidir. İsviçre genelinde geçerli bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da Cenevre kantonunda saatlik çalışma ücreti 23 İsviçre frangıdır. Bir İsviçre frangının 9 lira 68 kuruş olduğunu hesaba katarsak tutar 220 TL'ye denk geliyor. Haftalık 40 saat çalışma süresi baz alındığında da aylık asgari ücret 4100 İsviçre frangıdır. Ülkedeki ortalama maaş ise 6500 franktır. Bu tutar yıllık 78.000 franga denk geliyor. İsviçre, sömürgesi, doğal zenginlikleri ve denizi bulunmamasına rağmen yine de çok güçlü bir ekonomiye sahiptir. Büyük çoğunluğu hizmet sektörüne dayalı ülke ekonomisinin 3'ü finans, bankacılık, sigorta ve turizm sektörüne dayanmaktadır. İsviçre zenginliğini büyük ölçüde ülkesine gelen yatırımlara ve bankacılığa borçludur. İsviçre'de bankacılık sistemi çok gelişmiştir. İki Dünya Savaşı'na da katılmamış ülkenin süregelen tarafsız siyaset anlayışı ve gizlilik politikası, büyük şirketlerin ve ülkelerin paralarını güvenli bir liman olarak gördükleri İsviçre bankalarına yatırmasını sağlamıştır.
Büyük firmaların ülkelerinden vergi kaçırabilmesi, kara para aklaması ya da gerçek kimliklerden bağımsız olarak hesap açabilme imkanı sağlanması İsviçre bankalarını popüler hale getirmiştir. Ancak Nazilerin Yahudilerin mallarını yağmalayıp İsviçre bankalarına yatırmaları, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yahudi derneklerinin İsviçre bankaları aleyhine dava açmasına sebep olmuştur. Bu dernekler İsviçre bankalarından Yahudilere ait varlıkların tazminatını istemiştir. Uzun süren dava sürecini kaybeden İsviçre bankaları 500 milyon dolara yakın tazminat ödemiştir. Buna rağmen İsviçre bankaları dünya genelinde halen en çok tercih edilen bankalar olarak varlığını sürdürüyor. İsviçre düşük vergi oranları ve teşvikleriyle şirketleri ve girişimcileri ülkeye yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyor. Diğer Avrupa ülkelerine göre çok düşük olan vergi oranları %11 veya 23 arasında. Hatta bu oran ihracatta daha da düşmekte. Bunun yanında İsviçre dünyanın en büyük çikolata üreticilerindendir. Nestle, Milka ve Toblerone en büyük markalarıdır. Bilinen diğer markaları da Swatch, Rolex, Novartis, Pantene ve Migros'tur. Bıçakları çok sağlam olan İsviçre'nin Victorinox markalı İsviçre çakısı da çok ünlüdür. İsviçre ortalama maaşı diğer Avrupa ülkelerinden çok yüksek olmasına rağmen bunun tersi olarak yaşam maliyeti açısından diğer Avrupa ülkelerine göre daha pahalıdır. Ülkedeki genel yaşam giderlerine örnek verirsek, İsviçre'de ev kiraları yüksektir. Şehre ve evin büyüklüğüne göre 1300 ila 3000 frank aralığında bir kira ücreti ödeyebilirsiniz. Market fiyatlarına bakarsak, 1 litre süt 1 frank, 630 gram Nutella 4.30 frank, 1 litre zeytinyağı 12 frank, 1 kilo kıyma 16 frank, 1 kilo tavuk 15 frank ve 1 kilo kuşbaşı et 23 franktır. Yine de ortalama maaşların 6500 frank olduğunu hesaba katarsak, çoğu kişi İsviçre'de konforlu ve kaliteli bir yaşam sürmektedir. İsviçre eğitimde de dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü, dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. Zorunlu askerliğin mevcut olduğu İsviçre'de kadınlar da gönüllü olarak askerlik yapabiliyor. Kadın asker sayısı ordunun %1'ini oluşturuyor. İsviçre yaklaşık 8 milyonluk nüfusuna karşın 3 milyon silahlanmış nüfusla dünyadaki en yüksek silahlanma oranına sahip ülkelerden biri. İsviçre bu silahlanma oranına rağmen çok düşük bir suç oranına sahip ve dünyanın en güvenli 10. ülkesi. İsviçre barışçıl bir politikaya sahip olsa da olası bir nükleer saldırıya karşı tüm ülkeye yetecek kadar sığınağı ve güçlü bir orduya sahiptir. İsviçre askerleri tarihte de büyük ses getirmiştir. Hatta Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa 500 yıldır İsviçre muhafızları tarafından korunmaktadır. Çevre bilincinin yüksek olduğu İsviçre'de 2017 yılında yapılan referandumda halkın %58,2'si nükleer enerjiden çıkışı ve yenilebilir enerjilerin desteklenmesine evet dedi. Şu an İsviçre'de tüketilen enerjinin %75'i yenilebilir kaynaklardan karşılanıyor. Yasa kabul edildiğinde 5 aktif nükleer santral varken ilk santral 2019 yılında kapatıldı. Tüm nükleer santrallerin kapatılmasının ise 15 yıl süreceği düşünülüyor. İsviçre'de 1942'den beri yasal olarak ötenezi işlemi uygulanabiliyor. Ötenezi dayanılamayacak derecede acıya haiz bir hastanın kendi isteği üzerine yaşamına bir doktor yardımıyla son verilmesi şeklinde gerçekleşen ölüm olarak tanımlanıyor. Yardımlı intihar olarak da adlandırılan ötenezi işleminde hastalar doktorun verdiği ölümcül ilacı tıbbi gözetim altında doğrudan kendileri alıyor. Hepimizin severek okuduğu ve izlediği dünyanın en ünlü kitaplarından Heidi, çocukluğu Alplerin eteklerinde geçen İsviçreli yazar Johanna Schüperi tarafından yazılmıştır. İsviçre'nin kendine ait çok geniş bir mutfak kültürü yoktur. 450 peynir çeşitlerinin bulunduğu ülkenin simgesel ve en meşhur yemeği, eritilmiş peynire batırılan ekmek veya patatesten oluşan fondüdür. Bir diğer yemeği ise rendelenmiş patatesten kızartılarak yapılan röstüdür. Alplerin eteklerinde yer alan, olağanüstü manzaralar sunan muhteşem bir doğaya sahip İsviçre, dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. İnsanı büyüleyen bu güzel ülkenin gezilecek yerlerine bakarsak, Bern'deki eski şehir ve parlamento binası, tarihi dokuların ve modern binaların bir arada olduğu sokakları ve meydanlarıyla Altstadt, yemyeşil görüntüsüyle huzur veren Zürih Botanik Bahçesi, Cenevre Gölü'nün doğu kıyısında yer alan Chillon Şatosu, Luzern şehrinde yer alan Kapel Köprüsü, muhteşem manzarası Oberhofen Kalesi ve birbirinden güzel köyleri mutlaka görülmeli.
Ayrıca tren yolculuğu yaparak Alplerin eşsiz görüntüsüne sahip en güzel manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Siz de İsviçre hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.